Tarihin ilk feministi Lilith kimdir? Videoya geçmeden önce eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Müslüman kültürlerde yaratılan ilk insanlar her zaman Adem ile Havva olarak kabul görmüştür. Fakat Musevilik ve Hristiyanlıkta durum biraz farklı. Bu inanışlarda yaygın olan bir efsaneye göre Lilith, Havva'dan önce Adem'in ilk eşi olarak yaratılır. Havva'dan farklı olarak Adem'in kaburga kemiğinden değil, Adem ile aynı topraktan yaratılan Lilith, kocası Adem ile birlikte cennetin en güzel bahçelerinde yaşar ve hayatına bu şekilde devam eder. Sümer, Babil ve Pers mitolojisinde de sıkça rastladığımız Lilith'in Adem ile olan birlikteliği pek de mutlu devam etmez. Sebebi ise Adem'in sürekli olarak kendine karşı üstünlük kurma çabasıdır. Efsaneye göre en büyük sorunları da cinsel ilişki sırasında Adem'in her zaman üstte yer almak istemesiyle ortaya çıkar. Lilith, Adem'in bu davranışının kendini üstün gördüğü için olduğunu düşünür ve buna çok aşağılayıcı bulur. Lilith, aynı topraktan yaratıldıkları için kendisini her zaman Adem ile eşit görür ve Adem'e itaat etme düşüncesini hiçbir zaman kabul etmez. Lilith bütün bu düşünceleri ilk kez savunması itibarıyla tarihteki ilk feminist olarak da kabul edilir. Adem ile arasındaki eşitsizliğe daha fazla dayanamayan Lilith, Tanrı'nın yasaklı adını söyler, bu isim ise cennetten çıkabilmenin tek yoludur. Amacına ulaşarak cennetten kaçıp dünyaya giden Lilith, Kızıldeniz yakınlarında bir mağarada yaşamaya başlar. Burada şeytan ve çeşitli cinler ile ilişkiye giren Lilith'in her gün 100 tane cin ve şeytan bebeği olur. Lilith dünyadaki günlerini bu şekilde geçirirken Adem ise cennette çok yalnız hisseder ve Tanrı'ya Lilith'i geri getirmesi için her gün dua eder. Tanrı Lilith'e melekleri vasıtasıyla geri gelmesi gerektiğini söylese de bu çağrısına karşılık bulamaz ve Lilith'e her gün 100 çocuğunun öldürüleceğini söyler. Geri dönmeyen ve her gün 100 çocuğu öldürülen Lilith bu olaydan sonra dünyada doğan her çocuğu ve hamile olan her kadını öldürmeye yemin eder. Bu sebepledir ki bazı kültürlerde doğum sırasında ölen bir kadının veya ölü doğan bir çocuğun Lilith tarafından öldürüldüğüne inanılır. Lilith'in cennete dönemeyeceğinin kesinleşmesi üzerine Tanrı bu kez Adem'in kaburga kemiğinden bir parça ile Havva'yı yaratır. Kaburga kemiğinden yaratmasının sebebi ise Adem'e itaat etmesine ve aynı olayın tekrarının olmamasını sağlamaktır. Havva Lilith'e o kadar çok benziyordur ki Adem hiç yabancılık çekmez ve beraber mutluluk içinde cennette yaşamaya başlarlar. Sürekli olarak evlat acısı çeken Lilith ise Adem'in mutlu olmasına dayanamaz ve cennete yılan kılığında gelerek Havva'yı yasak olan elmayı yemeyi ikna eder. Havva da Adem'i ikna eder ve böylece cennetten kovulup dünyada yaşamaya başlarlar. Yüzyıllardır tarihte kendine yer edinen Michelangelo'nun dahi Sistina Şapeli'nin duvarlarını işlediği bu efsaneden sonra ise Lilith kimileri tarafından ilk feminist olarak kabul görürken kimilerine göre ise şeytanla eşdeğerdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.